E-ticarette en çok yapılan 7 hata. Bir, kopyalamak. Kopyalamak, marka kimliğine dikkat etmemek, marka konumlandırmasına dikkat etmemek en çok yapılan hatalardan ilki. Yani yola çıkmadan önce ben kime ürün satmak istiyorum, kime hitap etmek istiyorum bunu bilmeden, bunun araştırmasını yapmadan, buna göre ürün bulmadan gidip sektörün en iyilerine bakıp onları kopyalamaya çalışmak ve onlar ne yapıyorsa onların aynısını yapmaya çalışmak. Onlarla aynı şekilde reklam vermeye, onlarla aynı şekilde kreatif, görsel, sosyal medya yönetimi, web sitesi, her aklınıza gelen her neyse, hangi ürün grubundaysanız, mesela kadın giyiminde ürün satan bir firma kurmaya çalıştığınızı varsayalım. Bu noktada gidip kadın giyimde beğendiğiniz firmalara bakıp onların aynısını, bakın onlardan esinlenmek demiyorum. Onların yaptıklarının aynısını yapmaya çalışmak. Bu gördüğüm en çok yapılan ama en çok yapılan hatalardan ve en büyük hatalardan bir tanesi. Yani bu konuda kısaca özetleyecek olursak açılan yeni bir firmada herkese hitap etmeye çalışıp aynı şekilde sektörün en iyilerini kopyalamaya çalışmak. İkinci gördüğüm en büyük hata ise doğru bütçe planlaması, doğru pazar araştırması yapmamak ve bu noktada özellikle pazar araştırması, bütçe planlaması yaparken reklam tarafında matematiği doğru oturtamamak. Hem karlılık hem gider ve gelir kalemleri bunları doğru hesaplamadan, reklam bütçesini düzgün şekilde belirlemeden, sektörde edinmek istediğiniz yere göre, ne yapmak istediğiniz yere göre, rekabetin büyüklüğüne göre hareket etmeden dümdüz ya ben bu işi yapmak istiyorum deyip hiç matematiğe falan ihtiyaç duymadan, hiçbir araştırma yapmadan, persona çıkartmadan sektöre girdiğinizde maalesef hüsranla sonuçlanıyor. Para kazanıyorum zannedip aslında zararına satışlar yapan onlarca firma tanıyorum. Yani bu noktada doğru karlılık ve işin matematiğini doğru yapmak için de önden tüm kalemleri tek tek yazabiliyor olmak lazım. Yani şu kadar basit değil. İşte ben gittim ürünü 100 liraya aldım. 200 liraya satıyorum. %100 karlılıkla satıyorum. Hatta işte 1'e alıyorum, 2'ye satıyorum. Her şey mükemmel ama burada sattığınız ürün grubundaki rekabet, reklam tarafında yapmanız gereken yatırım, özellikle reklam yatırımı hiç hesaba koyulmuyor ve sonuçlar hüsran oluyor. Benim tavsiyem eğer bir işe girecekseniz 2022'nin Şubat ayı için konuşuyorum. En az bir sene ve minimum bana göre 15 ama hadi iyimser olalım minimum 10 bin lira kenarda olsun. Yani işin reklam bütçesini işin kendisiyle büyütmeye çalışmak başlangıçta direkt hiç açmamak daha iyi yani. Hani eğer reklam bütçeniz 10 bin liraysa, işler de yolunda gidiyorsa siz yapmanız gereken şey ürün sayısını çoğaltmak. Ürün miktarını, ürün çeşitliliğini, stok adedini çoğaltmaya çalışmak ve siz reklam bütçesini buradaki orada yapılan cirodan yerseniz işi büyütmeye çalışmak çok zor olacak. Yapılan karlılıktan 10 bin lira reklam bütçeniz varsa onun üstüne koymaya çalışmak gerekiyor. Yani atıyorum 2 ay geçti, 3 ay geçti. Reklam bütçesini firma artık artı 10 bin lira daha destekleyebiliyor. O 10 bin hala kenarda zaten ayırmıştınız. İşe hiç başlamadan önce ayırmıştınız. Onun üstüne koyup reklam bütçesini 20 bin yapmak. Sonra üstüne koyup 30 bin yapmak. Yani burada firmanın cirosunun reklam bütçesini ve oradaki kalemleri desteklemesini beklemek yapılan en büyük hatalardan bir diğeri. Üçüncü gördüğüm en büyük hata seçilen e-ticaret altyapılarındaki yanlışlık. Yani şunu yapanlar çok fazla olabiliyor. Ya işte bir fikrim var, çok iyi olacak, her şey çok güzel olacak, herkesten farklı iş yapacağım falan. Sonra gidip işte özel yazılım yaptırılabiliyor. Ya da gidip bir anda daha hiç kendini kanıtlamamış bir işe gidip işte e-ticaret altyapılarındaki en üst paketler satın alınabiliyor. Bir gazla başlanıyor, yatırımlar büyük ama arkası dolu değil. Arkası dolu olmadan gidip e-ticaret altyapılarına yapılan fazla yatırım, yani normalde belki orta paket ya da ideal bir paket işinizi görecekken, çünkü ilk başta çok fazla ihtiyacınız olması çok da mümkün değil. İşte gidip özel yazılım yazdırmak, işte yani fikrinizde eğer altyapılarda desteklemeyen bir şey varsa tabii ki özel yazılıma gidebilirsiniz. WordPress'te, OpenCart'ta, açık kaynak kodlu sitelerde de bu web sitenizi yaptırabilirsiniz ama eğer böyle bir durum yoksa gidip de işte benim fikrim çok iyi, ben çok iyi iş yapacağım deyip altyapılara gereğinden fazla para ödemek yapacağınız en büyük hatalardan bir diğeri olacak. Dördüncü en çok yapılan hata, büyümeye çalışırken bu noktada işin matematiğini arkaya atıp stok tarafını çok iyi kontrol etmeden, stok tarafını öngöremeden reklama bir anda çok abanmak ve gereğinden fazla iş geldiği noktada, gereğinden fazla satışın olmaya başladığı noktada firma şişip
İşte buna neleri dahil edebiliriz? Kargoların hazırlanması, müşteriye hızlı gitmesi, onun dışındaki oradaki aksaklıklar, değişim iadedeki problemler. Yani sürekli mesela kapasitenizin üstünde sipariş almaya başladığınızda yani artık tamam bir dur demediğiniz noktada bir yerden sonra bir bakıyorsunuz o an için her şey çok güzel gidiyor gibi gözükse de 1-2 ay sonra bir bakıyorsunuz ki hop satışlar yavaş 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 düşmeye başlamış ve düşününce ya her şey çok güzeldi ne oldu diye bakınca işte o arka tarafta plansız büyüme diyelim biz buna. Plansız büyümenin sonuçlarını yaşıyor oluyorsunuz. Bu da en çok yapılan hatalardan biri. O yüzden büyürken ne zaman ne kadar büyüyeceğinizi öngörüyor olmak ve ona göre adımlar atmak, altyapıyı hazırlayıp ondan sonra reklam bütçesini artırmak, ciroyu artırmak, o satışın peşine koşmak ve diğer tarafları ihmal etmeden organizasyonu önden kurup büyümeye çalışmak en mantıklı olan. Diğer türlü yine markanız zarar görecek, insanların aklında kötü yer edineceksiniz ve bu da yine 1 ay sonra, 2 ay sonra, 3 ay sonra size zarar olarak dönüyor olacak ve artık iş işten geçmiş olacak. Yani kısaca boyundan büyük işlere kalkışmak yapılacak en büyük hatalardan biri. Her zaman için iyi ciro yapıyor olmanız iyi değildir. Önden organizasyonu yapıp ona göre büyüme planlarını atıyor olmak, büyüme planlarını yapıyor olmak çok daha değerli. Yani elinizde 500 bin liralık mal varken ya da aylık 500 bin liralık mal alabiliyorken gidip 1 milyonluk ciroyu hedefleyemezsiniz. O yüzden yapmanız gereken önce işte müşteri tarafı, müşteri desteği tarafı, kargo, paketleme tarafı, ondan sonra orada çıkacak problemlerin iade ve değişim süreçlerindeki müşterilerin yaşayacağı problemleri çözebilecek doğru ekibi oluşturmak ve orayı organize ettikten sonra tamam altyapımı artık kurdum. Şimdi bir üst level'a geçebilirim. Ondan sonra bir üst level'a geçtiniz. Onun bir üstü var. Derken hep aynı mentalitede, aynı bakış açısında olmanız lazım. Önce organizasyonu kuracaksınız. Doğru yerlere, doğru kişilere yerleştireceksiniz. Ondan sonra büyüyeceksiniz. Sürekli büyümeye çalışırsanız bir yerden sonra grafik tam olarak şöyle olur. Yukarı çıkarsınız. Çok daha hızlı bir iniş yaşanır. Bu da sizi üzer. Evet, geldik 5. en çok yapılan hataya. Burada da müşteri ilişkilerinden bahsetmek istiyorum. Burada müşteri ilişkilerine özen göstermemek. Yani bir sürü hesap görüyorum. Biyografilerinde iade şöyle iade çarpı yazıyor. Yani iade yapmama gibi bir lüksün yok artık. 2022'de yaşıyoruz. Yani hepsi burada ne yapıyor? Artık gelip kapından alıyor iadeni değil mi? Tamam şimdi sen diyebilirsin ki hepsi buranın kendi ürünü değil bu. Ama insanlar bu alışkanlığı elde ediyor mu? Evet. İade ile alakalı orada bir problem yaşıyorlar mı? Hayır. O zaman sen profiline iade çarpı yazdığında neden seni tercih etsin? Çok beğendiği bir ürün bile olsa sırf bu sebepten senin ürünü almayabilir. İşte değişim süresi bilmem işte 2 gün. Yani kişi ne ara hani giydi tabii ki değiştirmek isterse değiştirir ama 2 gün 3 gün ne demek? Yani belki o hafta bir işi var kargoya gidemeyecek. Yani o zaman ürün değişemeyecek mi yani? Zaten burada yasal süreler var değil mi? 14 gün. O 14 gün zaten hakkı var müşterinin. O yüzden iade ve değişim konusunda, satış sonrası müşteri desteği konusunda özenli olmanız lazım. Rekabetin bu kadar arttığı noktada müşteri de çok rahat der ki tamam kardeşim o zaman ben de senden satın almıyorum. Tabii bundan önceki süreçlerde rekabet azken müşteriye ulaşmak, daha fazla insana ulaşmak kolaydı. O yüzden hani birini iadeden ya da değişimden dolayı kaybettim diye satıcılar üzülmüyordu. Ama bugün artık sürekli müşteri edinmek çok değerli. Zaten sürekli müşteri edinebilen firmalar ayakta kalabilecek. Onun dışındaki bütün firmalar batacak. Yani kısaca bu noktada şunu söyleyebilirim. Asıl mesele daha fazla ürün satmak değil, aynı kişiye birden fazla ürün satabilmek. Yani sen o kişiye mesela kadın kıyafeti satıyorsan yine aynı örnekten gidelim. O kişiye her ay bir tane kıyafet satabiliyor musun? Her hafta yeni ürün geldiğini varsayalım. Her ay yani 4 haftalık yeni gelen ürünlerinden en azından maaşından bir kısmını sana veriyor mu? Eğer alışveriş yapmayı seven bir kadınsa her ay bir yerlerden bir şey alıyordur. O her ay bir yerlerden bir şey aldığı noktada senden alıyor mu? Sen onu mutlu ettiğin noktada senden almaya devam edecek. Bir de yetmeyecek. Arkadaşlarına, çevresine seni övecek, seni tavsiye edecek. Yani bir müşteri beraberinde 4, 5, 6 müşteri daha getiriyor olacak. Ama olumsuz deneyim yaşayan bir müşteri beraberinde en az 15 tane müşteri götürecek. Bunu göze alabiliyorsanız bu konuyu da daha dikkatli, daha ince, daha detaya inerek çalışmanızı tavsiye ederim. Evet, geldik 6. en çok yapılan hataya. Bu noktada şunu söylemek istiyorum. E-ticareti sadece pazar yerlerinden ibaret görmek. Yani öyle bir kitle var ki e-ticaretin sadece pazar yerlerinde olduğunu, pazar yerlerinden büyük ciroların elde edilebildiğini,
eee, sadece pazar yerleriyle e-ticaret yapılabildiğini zannediyor ama durum çok da böyle değil ki özellikle pandemiden sonra bu e-ticaretteki büyük artıştan sonra birçok pazar yeri satıcısı aslında tecrübeli pazar yeri satıcıları günün sonunda artı bir de buna üreticileri dahil etmek istiyorum. Birçok üretici ve pazar yeri satıcısı ya ben şöyle kendi web sitemi kurayım da kendi ağım üstünden satış yapmaya başlayayım demeye başladılar. Neden? Çünkü ister Instagram'da satış yapıyor olun yani web siteniz olmadan Instagram'dan tanıtımını yap deyip öne çıkartıyorsunuz. İster pazar yerinde satış yapıyor olun, ister üretici olun fark etmiyor. Yani web siteniz yoksa, kendi markanıza yatırım yapmıyorsanız, markanızın konumlandırması, insanlarda bıraktığınız algı vesaire bu noktalara detaylı çalışmıyorsanız, pazarlama ile ilgili kendinizi geliştirip bu noktaları geliştirmiyorsanız günün sonunda başkalarının kurallarının geçerli olduğu Instagram gibi, pazar yeri gibi bir platformda rekabet arttığında fiyat noktasında aşağı çekemediğiniz noktada artık satışlarınız olumsuz olarak etkilenmeye devam edecek. Ve sizin kurallarınız geçerli değil. Size bir marka bilinirliği sağlamıyor. Tabii ki sağlıyor ama günün sonunda baktığımızda pazar yerinden ürün yani Trendyol'dan mesela ürün alan bir kişi ürünü X bir yerden aldım demiyor. Trendyol'dan bir kıyafet aldım. Trendyol'dan bir gözlük aldım. Trendyol'dan bir takı aldım. Ha tabii Trendyol'daki şu mağazadan aldım diyenler de var. Ama günün sonunda o kişide bırakılan algı o kişi o ürünü Trendyol'dan aldı. Kendi içindeki algısı o. Ama web sitenizde durum aynı değil. Web sitenizde sizin kurallarınız geçerli. Sadece sizin yazdığınız anayasa geçerli. O yüzden kendi markanıza yatırım yapmak istiyorsanız web siteniz olmak zorunda ve oraya profesyonel şekilde yatırım yapmak zorundasınız. Ama tabii ki yeni başlayan kişiler ve pazar yerinde satabilecek ürünlere sahip kişiler pazar yerlerini tercih edebilir. Bu noktada hiç problem yok. En azından bir kargo göndermeyi, iade süreçleri, değişim süreçleri, stok yönetimi bunları bir öğrenmek, tecrübe etmek adına hani pazar yerinde olmayın kesinlikle demiyorum. Eğer pazar yerinde iyi bir hacme sahip ürününüz varsa kesinlikle pazar yerinde de satış yapın. Orada bir e-ticareti öğrenin. Sonra daha da donanımlı şekilde biraz da böyle ciro oluşturarak hani biraz parayı döndürmeyi öğrendikten sonra kendi web sitenizi açın ve oraya profesyonel şekilde çalışmaya başlayın. Ki bunun dışında bazı ürünler var ki maalesef sadece kendi sitelerinden değil de pazar yerlerinden satış yapılabiliyor bu ürünlerde. Hani bazı ürünler var cidden orada web sitesi açmaya değmeyebilir. Yani her ürün grubu web sitesi açıp markalaşmaya da yönelik değil. Eğer onu zaten biliyorsunuzdur. Neyi örnek verebiliriz? Yani çok da aklıma bir şey gelmedi şu an ama az çok bazı ürün grupları markalaşmaya çok yönelik olamıyor. O yüzden o noktada eğer sadece pazar yerlerinde olabiliyorsanız orada olmaya da devam edebilirsiniz. Kuralı oranın kurallarına göre oynarsanız ama hiçbir zaman gerçek bir marka olamazsınız. Bunu da unutmamak lazım. Geldik son ve 7. hatamıza. Burada da her şeyi kendi kendine yapmaya çalışmak. Yani ne demek istiyorum? Markanız bir noktaya geliyor. Satışlar bir noktaya geliyor. O noktaya kadar da gerçekten dışarıdan bir destek alamayacağınız için, yani dışarıdan bir göz alamayacağınız için her şeyi siz yaptınız. Adım adım çalıştınız ve her şeyi doğru yaptığınız için de markanız bir noktaya geldi. O yüzden şöyle bir özgüven oluşuyor. Yani zaten bu firmayı buraya ben getirdim. Her şeyi ben yaptım. Fotoğrafı ben çektim, ürünü ben buldum, reklamı ben verdim, reklam görselini, kreatifini ben hazırladım, web sitesini ben yaptım. Okey, güzel. Ama bir noktadan sonra iş körlüğü oluşmaya başlayacak. Oluşmaya başlayacak değil, oluşuyor. O noktada eğer siz dışarıdan destek almazsanız, bunun adına bir danışmandan destek almak diyebiliriz, bir ajanstan destek almak diyebiliriz. İşin belli noktalarına kaliteli ekipleri dahil etmek, ekip arkadaşlarınızı büyütmek, ekibinizi büyütmek diyebiliriz. Ama dışarıdan bir göz alıp başkalarının bakış açılarıyla da işi büyütmeye çalışmazsanız bir noktadan sonra yine küçülmeye gideceksiniz ve bu da yapılacak en büyük hatalardan bir tanesi. Yani kısaca ne diyoruz? Daima işinize dışarıdan bir gözden baktırın. Evet, nacizane e-ticarette bana göre en çok yapılan 7 hatayı konuşmuş olduk. Umarım sizler için faydalı olmuştur ve bir bakış açısı kazanmanızı sağlayabilmişimdir. Eğer video sizlere yararlı olduysa abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bunun dışında sormak istediğiniz sorular varsa da Instagram adresinden veya hakkında kısmındaki mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.